1258. Bağdat yanıyor. 150 yıllık Abbasi halifeliğinin mirası, Moğol ateşinde kül oluyor. Dicle Nehri'nin suları günlerce mürekkep renginde aktı, çünkü Bağdat kütüphanelerinin sayısız cildi nehre atılmıştı. Moğol İmparatorluğu, o güne kadar hiçbir ordunun başaramadığını başarmıştı, Çin'den Orta Avrupa'ya uzanan toprakları tek bir yönetim altında birleştirmişti. Cengiz Han'ın torunları, her geçtikleri yerde aynı mesajı bırakıyordu, teslim ol ya da yok ol. Moğolların Orta Doğu komutanı Hülagü Han, 1258'de Bağdat'ı aldıktan sonra gözlerini Suriye ve Mısır'a dikti. Halep 1260'ın başında düştü, Şam direnmeden kapılarını açtı. Artık İslam dünyasının kalesi yalnızca bir yerde duruyordu, Mısır. Mısır'ı yönetenler sıradan askerler değildi. Memlükler, Orta Asya bozkırlarından devşirilen, Kıpçak ve Türk kökenli köle çocuklarıydı. Onlarca yıllık disiplinli eğitimle dünyanın en yetenekli süvari savaşçılarına dönüşmüşlerdi. 1260'ın başında Mısır'ın tahtında Sultan Kutuz oturuyordu. Moğolların elçileri Kahire'ye geldiğinde çantalarında bir mektup taşıyorlardı, direnme. Başka kentlerin akıbetleri seni uyarsın. Kutuz'un yanıtı tarihe geçecekti. Kutuz, Moğol elçilerini idam ettirdi, başlarını Kahire'nin kapısına astırdı. İmparatorluğa açıktan meydan okumaktı. Tarih boyunca Moğollara yapılmış en cesur ya da en çılgın hamlelerden biriydi. Kutuz, sefer öncesi orduya seslendi. Bu savaşı kazanırsak ganimeti kendinize alın. Kaçan komutanı kılıçla cezalandırın. Söyledikleri yalnızca emir değil, ölüm ya da zafer yemini taşıyan bir bildirgeydi. Temmuz 1260'da Memlük ordusu kuzeye ilerledi. Beklenmedik bir şey oldu, Haçlı Akka şehri Memlüklere geçiş izni verdi, hatta erzak sağladı. Ortak düşman karşısında düşmanların dahi geçici ittifak kurabildiğinin nadir bir kanıtıydı bu. Memlük öncü kuvvetlerinin komutanı Baybars'tı, cesur, hesapçı ve bir o kadar da öfkeli. Kendisi de bir zamanlar köleydi. Moğolların Kıpçak yurtlarını yakmasıyla ailesi dağılmış, o bir köle pazarında satılmıştı. Şimdi hesaplaşma vakti gelmişti. 3 Eylül 1260. Filistin'in Celile bölgesinde, Nasır'a yakınlarındaki En-Calut, Calut Pınarı Vadisi. Sabah sisi henüz dağılmamıştı. Her iki tarafında seçtiği yer rastlantı değildi, dar geçitler ve tepeler, büyük bir orduyu küçük gösterebilirdi. Moğol komutanı Kitbukanoyan, yaklaşık 12.000 kişilik bir kuvvetle vadiye girdi. Hülagü'nün ana ordusu daha önce İran'a dönmüştü, bu yüzden Kitbuka elindeki kuvvetle ilerlemek zorundaydı. Küçümseme, tarihte pek çok komutanın başına bela olmuştu. Baybars, öncü kuvvetiyle Moğolları vadinin ortasına çekti. Şiddetli bir çarpışmanın ardından ani bir geri çekilme başlattı. Bu sahte ricat, Moğolların en iyi bildiği taktikti ama bu kez tuzağı kuran onlar değildi. Moğollar kovalamaya giriştiğinde, vadinin her iki yanındaki tepelerde saklanan Memlük ana kuvvetleri harekete geçti. Kitbuka'nın ordusu üç taraftan sarılmış, kaçış yolları kapanmıştı. Ördek gibi bir anda çember içinde kalmışlardı. Sultan Kutuz, sağ kanadın çöktüğünü görünce miğferini başından fırlattı, savaş narası atarak bizzat çarpışmaya girdi. O an yalnızca komutan değil, safların içinde savaşan bir askerdi. Bu hamlesi, sarsılan saflarını yeniden tuttu. Kitbukanoyan savaş alanında yakalandı. Yargılanmadan idam edildi. Onlarca yıl boyunca yenilmez görünen Moğol ordusu, ilk kez açık alanda çökmüştü. 3 Eylül 1260, tarihin seyrini değiştiren gün olarak hafızalara kazındı. Zaferin ardından Şam Memlüklerin eline geçti. Moğollar, o günden sonra bir daha Mısır'ı tehdit edemedi. En-Calut, Moğol ilerleyişinin nihai hattı oldu. Batıya doğru kapanan kapı bir daha açılmadı. Baybars, 1260'ın sonunda Kutuz'u öldürerek Mısır sultanı oldu. Memlük hanedanını kurdu, 20 yıllık saltanatında hem Haçlıları hem de Moğolları geri püskürttü. Köle olarak başladığı hayatı, imparatorluk kurucusu olarak noktaladı.
Ain Jalut'un gerçek önemi yalnızca askeri bir zafer olmasında değil, yarattığı mirastaydı. Eğer Memlükler o vadide yenilmiş olsaydı, Mısır'ın, Kuzey Afrika'nın ve belki de Endülüs'ün tarihi bambaşka yazılırdı. Bir pınarın kıyısında dönüp bakan tarihin kendisiydi.